gidişim. Bakın üst sınıra çakışık gidiyor şimdi. Bunu da söylemiştik. Bottom ile top ayarları yapılınca ona göre yer değiştirebiliyor durumları. Bakın şöyle tıklayarak şu şekilde siz de aynen yapabilirsiniz bu şekilde. İç içe gidebiliriz. Evet, iç içe giderek şu şekilde bir çalışmayı elde edebiliriz ve böylece en son kısımda da C Enter diyerek de bu şekilde de tek parça haline getirebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki kısmı kaynaşmış olarak olabilir. Evet, şimdi burada bir çalışmamız var arkadaşlar. Şöyle bir çalışmayı da yapmak mümkün. Gördüğünüz gibi olay basit. Çift çizgiyle yapılan multiline aralığın kalınlık olarak 2 birim verebiliriz. 2 santim. Dolayısıyla yüze 200'lük bir dikdörtgenden oluşuyor. Ondan sonra burada içinde ayrıca bir multiline stili oluşturmamız gerekiyor. 1, 2, 3 adet çizgiden oluşan. İki stilimizi de oluşturursak bu şekilde yaparız. Bunu standardı kullanarak yapabiliriz bunu. Hazır stil, çünkü 2 çizgi olan çizgimiz hazır. Onun üzerinde 3 çizgi yeniden bir stil oluşturmamız gerekiyor. Evet, bunu ayarlarsak bu işi bu şekilde halletmiş olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi yeni bir stil oluşturalım. Burada kapak diye bir stil oluşturabiliriz. Burada kitaplığın kapağı var. Onun için de ML ile ML stil, tabi STYLE yazıp yeni bir stil oluşturalım. Standart üzerindeyken new dedik. Kapak yazdık. Continuous dedik. Continue dedik. Ve bununla ilgili description var. Açıklama yazısı olabilir. Yoksa da olmak zorunda değil. 0.5 olan kısım var arkadaşlar. Onu biz şimdi burada ayarlarken 0.4 olarak ayarlayalım. Evet. Ondan sonra renk çalışması da önemli. Buradaki kırmızı olacak. Buradan hafif görüyorum. Hemen bunun rengini kırmızı yapayım. Tekrar şunu da değiştirelim. Bunu da eksi 0.4 yapalım. Ve böylece 8 birim etti toplamda. Halbuki bunun 1 birime denk gelmesi gerekiyor. 1 santim veya. Onun için bir tane daha ekleme yapacağız. Bunu da biz 0.6 diyelim arkadaşlar. Eksi olarak 0.6. Demin şimdi yapınca daha iyi anlayacağız bunları. Ve 0.6 eklediğimizde